Herkese merhabalar dostlar. Ben Fatih, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Yalan. Bir hafta. Ya eskiden böyle sürekli videolar yapıyorduk peş peşe. Haftada birkaç video, 3, 4, 5. Şimdi artık böyle bayağı bir yaydık. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar, daha öncelerde artık ta ne zaman söylediysek, bir Amerikalı ile bir ay boyunca bir tırda yolculuk yapmak. Bu tır mevzusuna başladığım dönemde bana bu işi öğreten kişi ile onun hakkında, onunla alakalı neler yaşadım, onlar hakkında biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz videolardan birinde, yani çok eski videolardan birinde bunu söyleyeceğimi söylemişim ama unuttum. Sonra arkadaşlar sağ olsunlar, ya abi böyle bir şey vardı, onu anlatacaktım falan deyince ben dedim tamam, bu sefer bunu anlatayım. Aslında sabahtan tırı yağ değiştirmeye bıraktım. Tırla giderken bu videoyu çekecektim. Fakat başka muhabbetler dönünce tırda, işte sohbet muhabbet, bu telsiz muhabbetinden dolayı video bu saate kadar sarktı. Sarkınca dedik madem öyle, biz de normal arabada bir video yapalım. Eve gidiş yolunda video yapacağım sizlerle arkadaşlar. Ben bu arada şunu da söyleyeyim, bu videoda böyle şeyi bekleyen varsa boş boşuna hani o şekilde izlemesinler. O Amerikalıyı göstereceğimi falan düşünen varsa fotoğraflarla göstereceğim ama şöyle bir şey olmayacak bu. İşte onunla bir sohbet olmayacak. Sadece onunla olan anımı anlatacağım arkadaşlar. Sonra ya bizim bu kadar zamanımızı aldın, çaldın diyen arkadaşlar var. Hiç çalmadım. Baştan sevmeyen arkadaşlar baştan izlemesinler. Yani öyle bir action yok. Sadece bir hikaye. 2012 Şubat ayında, daha doğrusu 2011'in sonlarında ehliyet almak için başvuru yaptım ama ehliyeti bayağı bir geç aldım. Böyle safsaklayarak sınava bile, hatta tam gireceğim zamanda atladım, Türkiye'ye gittim. Sonra orada tatil yaptım. Döndüm geldim. Tatilden sonra bir daha başladık okula falan. Neyse 2012 Şubat ayında ehliyetimi aldım. Tabii o dönemlerde işe girebilmek tecrübesiz şoför için sıkıntılıydı. Öyle kolay kolay iş bulamıyorduk. Ve büyük şirketlere başvuruyorduk bundan dolayı. Ben de Swift'te başladım. Hani şu ünlü Swift firması var ya, bu kazalarıyla ünlü. Aslında çok büyük bir şirket olmasından dolayı çok fazla göze batıyor. Yoksa sürekli kaza yapan bir firma olduğunu çok da katılmıyorum. O firmada başladım. Burada Harrisburg diye bir yer var. Oraya gönderdiler. Orada 3 gün orientation deniyor. Yani şeye girmeden önce, tırı vermeden önce o firma hakkında ya da iş hakkında bilgiler veriliyor bu orientation dediğimiz olayda. Orada 3 gün orientation'da kaldım. Sonra işte bu orientation sırasında size aynı zamanda da mentor, yani akıl verici, yol gösterici şoförler bulunuyor. Mentor deniyor ona da. Mentor işte akıl verici, yön gösterici. Öyle bir şoför buldular bana. Bu şoförle beraber yola çıkacağım. Tabii bayağı bir sıkıntılı oldu benim için bu. Çünkü bir baktım 17-18 kişi gitmiştik orientation'a. Herkese birer tane birini buldu, gönderdiler. Ben kaldım. Bayağı bir sıkıntı yaptım kendimce. Ne oluyor falan işte, hani bize niye yok? Hani bana niye mokoko falan. Sonra birini bulduklarını söylediler. Hatta ben ümidi kesmeye başlamıştım. Birini bulduklarını söylediler. O dönemde de İngilizcem gerçekten çok kötüydü. İyi değildi yani. Şu anda yine de mükemmel sayılmaz ama o dönemler içerisinde de mükemmel bir İngilizceye sahip değildim. Birini buldular. İşte dediler bugün gelecek, yarın gelecek. Öyle bir gün, 2 gün bekledik. Sonra adam geldi. O zaman hiç unutmuyorum, böyle gece mavisi diyeceğim. Daha doğrusu biraz mora da dönük bir mavi bir Volvo 670 ile, daha sıfır bir tır. Tır bir geldi, adam geldi abi, adam bildiğiniz redneck Amerikalı. Yani bu redneck dediğimiz hani beyaz Amerikalı, ırkçı tarzında davranışları olan birisi. Zaten adam gelmeden önce benim bilgilerimi vermişler. İşte kim bu? İşte Fatih Yıldırım. Hemen eşine, tabii isim yabancı gelince bir de söylemişler, belirtmişler İngilizcesinde çok iyi olmadığını. Adam önce beni istememiş. Onlar da baskı yapmışlar. Ya işte hani bir denemeden şey yapmaz. Zaten olmazsa başka şoför buluruz falan demişler ona. O da isteksiz bir vaziyette beni almaya işte Harrisburg dediğimiz yere gelirken başka eşine benim ismimi vermiş. Ya böyle Fatih Yıldırım, bir bak bakalım hani nerenin ismidir, nedir, ne değildir diye. Kendince benim hakkımda herhangi bir fikri yok. Eşi bakıyor.
ve direkt Fatih Sultan Mehmet'i görüyor. Yani bu ismin de aslında bir Türk ismi olduğunu öğreniyor. Tabii adam beni almak istemiyor çünkü hem Türk'üm hem Müslümanım ve Müslüman olmam dolayısıyla onun gözünde kafa kesen bir adamım. Çünkü buradaki birçok Amerikalının kafasında mesela Türklere nasıl davranıyorlar dediklerinde Türklerle alakalı adamların çoğunun bir fikri yoktur. Olanları da gayet iyi davranır. Türklükle alakalı en ufak bir sıkıntı yaşamazsın. Ama Müslümanlıkla alakalı insanların ön yargılarıyla karşılaşabilirsin. Bana da öyle oldu. Ön yargıyla tabii Müslüman olduğum için çok istememiş. Beni yani zor getirmişler adamı beni almak için. Neyse geldi adam. Beni gördü. Baktım bir Amerikalı böyle yaşı o dönemlerde 52, 53, 54 oralarda olan bir amcamız. Gayet sıcakkanlı davrandı bana. Neyse ilk yükümüzü Virginia'ya vermişlerdi. Yani 5-6 saatlik bir yolumuz vardı. Dedi sürebilir misin? Sürerim dedim. Kendime güveniyorum ama geri çok iyi değilim dedim. Yani o kadar çok pratiğim olmadı. Al dedi anahtarı. Direkt anahtarı verdi. Bu anahtar dedi senin. Çalıştığın sürece benimle beraber bu anahtarı sen kullanacaksın. Ve başlayalım dedi. Verdi arabayı. Dedi ki ilk sen sür. Başladık. O zaman 6 saat sürdüm. Benim için çok mükemmel bir şeydi. Bu arada şimdi yalan olmasın da 240 saat araba sürme zorunluluğu var ki o mentor dönemini atlatabilelim. Bu da yaklaşık işte 1,5 aya tekamül ediyor. 1,5 ay böyle işte kurallar gereği araba sürüyoruz. 1,5 ay içerisinde de benim işte o işi öğrenip sonra kendi tırıma geçmem gerekiyor. O onay verecek. Onun onayından sonra da ben Swift'te başka bir sınava gireceğim. Sürüş sınavına gireceğim. Onlar derse ki bu onay veriyoruz. Bu kişi arabayı sürebilir. Bana araba verecekler. Kendisine biner binmez dedim ki ya bak ben işte anlattım, durumumu anlattım. İngilizcem iyi değil, çok iyi konuşamıyorum. Ama bu işi öğrenmek istiyorum, bu işe ihtiyacım var. Bana dedim hani yardımcı ol. O da ilk aşamalarda tabii dedi, kesinlikle yardımcı olurum, sana öğretirim falan. Senden dedim isteğim hani bana dedim bu arabayı ver, ben süreyim çoğu zaman. Yani senin şey yapmadığın sürelerde ben süreyim ve bir an önce kendi arabama geçeyim dedi. Ve sen de benden çabukça kurtul. Neyse başladık arkadaşlar. Bu Amerikalı tabii bir araba içerisinde, bir Amerikalı değil Türk de olsa kim olursa olsun bir araba içerisinde artık problemler yaşamaya başladık. İlk zamanlar güzeldi. Sonra işte yaptığım her hatada böyle bir şey söylüyor, bağırıyordu. Artık ben de hani önce bir şey söylemeyeyim, susayım falan oldum. Böyle bir hafta falan belki öyle geçmiştir. Hani kızıyordum, o da bana kızıyordu da patronu olduğu için ben ona çok ses çıkartmıyordum. İçimden şu vardı hep, bu zamanı geçirmem lazım, diş sıkmam lazım, ne derse desin kulak asmamam lazım ve bir an önce kendi arabama binmem lazım. O yüzden bununla beraber tartışıp kavga edecek zamanım yok. Ne öğrenirsem kar ve bir an önce yolumu çizmem lazım derdindeyim ben. O tabii bana bayağı bir o dönemde bir baskı yapmaya başladı. Sürekli bize yolda gidiyoruz. Onu öyle yap, bunu şöyle yap. Bize arabayı geçiyorum. Geçerken böyle yapıyor. Ben de ne moral ne motivasyon hiçbir şey kalmıyor. Ama tabii elimden geldiğince de susmaya çalışıyorum. Yola çıkmışız. O Amerikalı, ben Türk, daha doğrusu Müslüman ben diyeyim. Çünkü onun yedikleriyle benim yediklerim bir değil. İşte adam bunu da test etmeye çalışıyor. Bana bazen İslam'la, dinle alakalı mevzuları soruyor. Tabii ben de gayet açık yüreklilikle bildiğim her şeyde konuşuyorum. Ben o ne söylüyorsa ben de onu söylüyorum. İşte yani karşılığında cevabını veriyorum. Bu bir tartışma değil tabii ki. Bir kavga anlamında tartışma değil. Sadece bilgi paylaşımı diyebiliriz bu tartışmaya. İslam'ı, Türkleri öğrenmeye çalışıyor. Oldukça da böyle olgun bir insan. Adam işte yolda durduğu zamanlarda kitap okuyan, telsizden işte kitabı bitirdim, başka kitaba bu kitapla değiş tokuş yapmak isteyen var mı deyip de diğer tırcılara soran birisi. Yolda giderken sürekli CD'den işte İncil, sanırım İncil, tam emin olmamakla birlikte bir papazın şeylerini de dinliyoruz yolda. Tabii ben çok da İngilizcem olmadığı için o adamın ne dedikleri, hele de dinle alakalı o kavramların birçoğu, yani günlük yaşamda kullandığımız İngilizceye hakimim ama o dinle alakalı olan birçok şeyde kendi dinimizde bile duvara çarparken o yabancı bir dilde, yabancı bir dini çok beni umursamıyordum. Yani beni rahatsız etmiyordu. O da soruyordu tabii, rahatsız ediyorsa kapatabilirim falan. Yok dedim, dinle, sıkıntı yok benim için. Yolda giderken bana yemek yedirmiyordu. Kızıyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Yolda yemek sürerken araba işte bisküvit yiyemezsin. Ya arkadaş yolda gidiyoruz falan. Tabii ben hep sabır.
Sonra işi tabii öğrenmeye başladım. Arabayı güzel güzel kullanmaya başladım ama arada tabii problemler yaşıyorduk. Bir gün mesela bana şey dedi. Arabayı dedi kendin park edeceksin. Ya nasıl park edeyim falan, işte yardım et hani şeyde. Abi gecenin bir vakti bir ileri bir geri, bir ileri bir geri, kıçımdan terler akıyor. Mahvolmuşum böyle. Hiç yardımla alakalı en ufak bir şey yapmıyor. Sadece beni izliyor yukarıdan. Sonra arabayı en son düzelttim. Geri geri geldim. Aynadan da bakıyorum. Adam bana hani yardımcı olmuyor. Sadece izliyor. Ya arkadaş, dibe kadar gelmişim. Hani bari orada şey yap. Gittim arkadaki tırın kasasına vurdum. Hani Allah'tan yavaş vurduk. Tam böyle lastikleri birbirine denk geldi ama kızdım ya, dedim arkadaş görüyorsun bakıyorsun hani vurana tamam hani karışma da bari son dakikada vurmama engel ol. Hani ona niye engel olmuyorsun? Hani tamam ben bir hata yaptım ama sen de bakıyorsun, beni izliyorsun. İşte böyle öğreneceksin falan filan. Neyse tabii bana biraz zor yoldan öğretti. Tabii bu işin güzel tarafı, bana Amerika'da o adam kamyoncu. Gerçek anlamda Amerika'da bir kamyoncu. Ve kamyon aşığı bir adam, tır aşığı bir adam. Buradaki terimleriyle beraber bana öğretti. Mesela dog house, dog walking, yani mesela birçok burada bu işi yapan arkadaşların birçoğu Amerika'daki tırcıların kullandığı o terimlerden haberdar değildirler birçoğu. Ama o bana o şekilde öğretti. Telsizde konuşmalar falan, böyle ince ayrıntısına kadar bana öğretmeye çalıştı. Kendisinden bu konuda çok hani minnettarım. Sonra başladık zaman içerisinde böyle dostane olmaya ama arada sırada yaşadığımız stresten dolayı kavga yapmaya. Bir gün hiç unutmuyorum, yine yolda gidiyoruz. New York'ta bir yola geldim. 2 tane navigasyon var. Birisi tırın ana navigasyonu. Birisi de adamın kendine ait olan navigasyon. İkisi ayrı yolları gösteriyor. Ben bir sağ bir sol şaşırdım. Ama o bana söylemişti. Asıl çok şaşıracağın zamanlarda tırın navigasyonu, benim navigasyonu takip etme, tırın navigasyonu takip et dedi. Ben orada bir şaşırdım. Son anda tabii onu takip ettik ama arabayı böyle bir sarstım. Havada karlı. Ondan birkaç gün öncesinde de tim olarak sürüyoruz. İşte ben gece, o gündüz, ben gece bir araba sürüyoruz. Her ikimiz de uykusuzuz. Ben yeni şoförüm. O arkada artık ne kadar uyuyor bilmiyorum. Ben arkada o giderken araba paldır küldür zıplıyor böyle, uyurken havaya kalkıyorsun, tak düşüyorsun. Uyuyamıyorum, alışık değilim ve uykusuzluk, stres falan, işte orada o stresin bir boşalması oldu. Bana bir laf söyledi. İşte aptal gibisinden bir kelime söyledi. Aptal sensin dedim, yan tarafımda oturuyor. O bana işte başka bir İngilizce bir küfür etti. Ben ona küfür ettim. Başladık araba içerisinde küfür etmeye ama benim artık şalter koptu. Dedim yani bunu döveceğim. O kadar kafaya taktım ki arabaya, hemen yer arıyorum. New York dediğimiz yerde böyle kalabalık bir yer, yoğun trafiği olan, öyle kafana göre durabileceğin bir yerde yok. Yer arıyorum ya, diyorum ama seni döveceğim. Yani bana o şekilde konuşamazsın, senin çocuğun değilim falan. Baya böyle bir stres, o laf söylüyor, ben laf söylüyorum, o bir laf, yani baya ağırlaşmaya da başladı kelimeler. Sonra o arkaya geçti. Arkaya geçti, o daha olgun davrandı. Arkaya geçti, tabii ben hala yer arıyorum, yani gözüm kilitledim, döveceğim. Sonra yola devam ederken yanıma geldi. Ben de biraz daha sakinleştim. Tabii duramadım da. Dedim ki beni hemen dedim işte yere, bulunduğumuz yere, beni aldığın yere bırak. Ben seninle çalışmak istemiyorum. Yani bir yere kadar dayanabilirim ama bir yerden sonra da artık yeter dedim. Tabii onun öncesinde de bayağı bir yakınlaşmıştık. O beni tanımaya başlamıştı, ben onu tanımaya başlamıştım. Son zamanlarda işte o işin verdiği stresle bir boşalma yaşadık her ikimiz de. Tamam bırakacağım dedi. Çıktık işte, bir yol şey yaptılar. Dediler ki dispatcher'ımıza, bize yük veren dedi ki bu adamdan çalışmak istemiyorum. İşte geri çek bizi falan. Telefonla bir konuşma falan yaptılar onlar. Tabii benim yanımda değil, dışarıda. Daha sonrasında. Sonra yük bekliyoruz ki ben geri gideceğim. Bindi arabaya. Dedi ki ya dedi, iyi anlaşıyoruz aslında. Hani bu zamanın verdiği stres, bu çalışmanın verdiği stresle beraber hakikaten bir sıkıntı yaşadık. Benim de hatalarım var dedi. Yani yolda sana çok fazla karışıyorum ama hani normal bir şekilde değil, agresif bir şekilde. Bundan dolayı özür dilerim dedi. Tabii o öyle deyince bu sefer ben ezildim. Tabii dedim yani olabilir, yolda ben de hani hakikaten büyük stres yaşadım. Ben de dedim bundan dolayı özür dilerim. Ben de hata yaptım. Konuşmama daha fazla dikkat etmem gerekirdi falan. Neyse dedim, hani bana bu dakikaya kadar da öğrettiklerin için de teşekkür ederim dedim. Hani artık beni indirirsin. Yok dedi, indirmek istemiyorum dedi. Eğer hani sen de kalmak istersen devam edelim dedi. İyi dedim, tamam devam edelim. Başladık tekrardan devam etmeye. Adam beni aldı.
Tabii o arada çoğunlukla din üzerinden beni tanımaya çalışıyor. Çünkü onun kafasındaki din mevzusu IŞİD. Çünkü televizyonları izlemiş. Aslında okuyan da bir adam. Öyle sadece televizyonlara mahkum olan bir adam değil. Oldukça ufku açık bir adam. Fakat televizyonlarda da gösterilen İslam pozisyonu burada pek iyi değil. Onunla beraber de adamın izlenimleri çok güzel değildi. Şimdi fakat karşısına çıkan, beraber çalıştığı, aynı arabada yaşadığı insan da İslam dinine mensup birisi. O yüzden merak da ediyor. Sürekli bana soru soruyor. Ve ben de o soruları elimden geldiği, şimdi ince ayrıntılarına bunların girmeyeceğim. Videoda dallanıp budaklanmasın. Bunun daha sonrasında daha ince ayrıntılarını da anlatırım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Araç içerisinde bir gün hiç unutmuyorum. İşte bir tır durağına gittik. Haç işareti satıyorlardı. Gittim haç işaretini satın aldım. Götürdüm ona, hediye ettim. Ondan acayip derecede memnun oldu. Yani bir Müslümanın bana bunu yapması falan. Arabada o kadar çok fazla dinle alakalı ve bizim kültürel düşüncelerimizle alakalı muhabbetler ettik ki bulunduğu yere, Indiana'ya gittik. Onu ev zamanı aldı. Normalde ev zamanlarında, yani tır eve gittiği zaman adamla beraber gider. Adam onu bir yere park eder. Sonra gider evinde yatar. Benim de tırda yatmam gerekir. Dedi ki bana senin de benimle beraber gelmeni istiyorum. Nereye dedim. Dedi benimle beraber benim evimde kalmanı istiyorum. Tırda kalmanı istemiyorum. Gelir misin dedi. Yani istemiyorum dedim. Yani gerek yok, tırda kalayım. Yok dedi, ben senin dedi gelmeni istiyorum dedi. Hatta dedi ben sırf sen geleceksin diye plan yaptım. Kız kardeşimi çağırdım dedi. Allah Allah, tabii böyle söyleyince bu sefer tamam dedim. Geleyim. Gittik evine. Arkadaşlar ahşaptan bir ev yapmış. Fotoğraflarını bu arada konuşurken mutlaka bunlarla alakalı fotoğraflar da paylaşacağım. Ahşaptan bir evi kendi yapmış. İnanılmaz güzel bir ev. Evde bir soba vardı demirden. Sobayı kendi yapmış. Silah manyağı adam. Evde en az bir 8-10 tane silah vardı. O 8-10 tane silah. 2 tane tüfeği kendi yapmış. Atölyesi vardı yan tarafında. Atölyesinde ateşle, hani biz ilkokul, ortaokul dönemlerinde ateşle yakma şeyi yapılırdı böyle. Çok güzel bir şeydir aslında. Şeyin mukavva diyeceğim, mukavva değil de o aklıma gelmedi ya. Kontraplak. Kontraplaklar böyle ince olanlarından, onların üzerine yakarak bir şey işlemeler falan yapıyor. Eşi de vardı evde. Eşi de kendi, o da bir ayrı, onun da ayrı bir odası var. O ayrı odasında da onun hem yağlı boya resimleri yapıyor, hem de dikiş nakış işleri yapıyor. Bir baktım arkadaş, yani sanatkar bir aile. Çocukları yok. Sanatkar bir aile. Şaşırdım. 2 tane de köpekleri var. Kapıda arı kovanları var. Tavukları var. Dağın tam tepesindeyiz. Indiana'da bir yer burası arkadaşlar. Dağın tam tepesinde en yakın, en samimi dostu, en yakın komşusu. Yaklaşık 1-2 mil uzakta başka bir ev, ama evin etrafı böyle bilmem kaç dönüm yükseklikte, böyle bir dağın tepesinde bilmem kaç dönüm bir arazi üzerine yapılmış bir ev. Önünde böyle göl möl, adamların işte ATV motorları falan, böyle şok oldum ya. Değişik bir hayat. 3 gün adamın evinde kaldım. O zaman işte kız kardeşi de geldi oraya. Kız kardeşi dediğimde tabii o dönemde onun da yaşı hiç yoksa 56-57, ondan yaş olarak daha büyük. Onun oğlu, gelini geldi. Sırf benimle tanışabilmek için. Çünkü arabada o kadar yakınlaştı ki bana sorduğu sorularla, yani adam o gördüğü ya da konuştukları demek ki aileci olan o İslam'ın aslında onun o bildiği İslam olmadığını gördü. Bu arada İslam'ı tanıttığımdan dolayı değil. Bu arada İslam'ı da çok iyi bilen bir adam olduğumu da söylemiyorum, ama onların gözündeki o İslam'daki o Müslüman olan karikatür o olmadığını gördüler. Ve gayet şoka uğradıklarını söyleyebilirim. Ben onun hani orada farkındaydım. Böyle ağzı açık sürekli sorular soruyorlar. Bu arada bu bahsettiğim aile aslında Amerika'nın kurulduğu zamanlarda İngiltere'den hani böyle şato resimleri falan gösterdiler. İngiltere'de aslında bir şatodan, bir kontun ailesinden gelen bir aile bunlar. Ve South Carolina'da Amerika'daki en büyük köle sahibi olan ailenin torunları. Böyle köle listesini falan da gösterdiler. Yani kökleriyle oldukça övünen ve ellerinde bunlarla alakalı kanıtları olan bir aile. Onları falan da gösterdiler. 3 gün benim için hayatımda unutamayacağım bir 3 gün oldu. Tabii ayrıntıları anlatmayacağım. Dediğim gibi zaman zaman bunun ayrıntılarına inşallah tekrardan aklımıza gelirse bu tarz video gireriz.
Adamın evinde kaldım. ATV motorlarla 2 tane neydi o? Bulldog köpeğiyle beraber avlara falan gittik. Komşularıyla tanıştım. Adamlar özellikle hani şey gibi böyle müzeye konulmuş bir biblo gibiydim. Öyle bir anlattı ki beni insanlara. İnsanlar benimle gelip konuşmak istedi orada. Şok içerisindeydim. Tabii evinde gayet rahatız. Adam normal tuvaletini yani küçük tuvaletini diyelim evin içerisinde değil dışarıya çıkarak yapıyordu. Yani koskoca tarla dışarıya çıkıyor, evin içerisinde yapmıyor bunu. Sadece büyük tuvalet içinde tuvaletini kullanıyor. Sürekli bir o bahsettiğim bir garajı var. Çok da büyük bir garaj. Eskiden orada yaşıyormuş. Bir bölümü de ev ama kullanmıyormuş. Şimdi atölyesi. Orada böyle bir bira mahzeni, dolabı falan var. Oradan gidip istediğin gibi biranı alıp içebiliyorsun falan. Böyle bir şeyi var. Yeri var. Benim için büyüleyici bir durumdu. Bir adam işte tır şoförlüğü yapıyor. Dünyadan uzakta bir yerde yaşıyor. Ayda 1-2 kere belki gidebiliyorsa gidiyor ama en az bir kere gidiyor evine. Ve inanılmaz bir hayat oluşturmuş kendisine. Silah hastası, av hastası. Onunla beraber işte ava gittik. Tabii hiçbir şey avlayamadım. Hayatımda hiç ava gitmemiştim. İlk kez benim için odur. Ava gittik o zaman. Elimde bir silah, ağaç dallarına, işte suya, bu tarz şeylere ateş ettim. Bu arada avdan hoşlanmam. Ama benim için keyifliydi yani o dönem. 3 gün orada kaldık. Tabii dediğim gibi bunun ince ayrıntılarını inşallah başka bir videoda anlatırım. Çünkü orada da gerçekten dolu dolu bir anlar yaşamıştım. Mesela adamın evinde su gelmiyor oraya. Dağın tepesinde olduğu için adamın su için bir kamyoneti var. Köye gidiyoruz. Küçük bir kasaba. Kasabada zaten herkes onu tanıyor. Orada parayı atıyoruz. Suyu dolduruyoruz o küçük bir pick-up kamyonet, arka tarafında da depo. Depoyu dolduruyoruz, sonra getirip evin deposuna boşaltıyoruz. Bir tek elektrik getirmişler oraya. Isınması da sobadan yapılan bir evdi. Zaten bunları söylerken de fotoğraflarını paylaşacağım ufak tefek. Oradan da en azından bir fikir sahibi olursunuz. Ya benim için gerçekten değişilmez bir 3 gündü. Robert Philip ismi ama burada Robert'ın ne anlama gelir, niye böyle bir şey var onu da bilmiyorum. Hani mesela Steve ya da ne bileyim buna benzer değişik isimlere kısaltma yapılır ama Robert'ın kısaltması Bob'dır arkadaşlar. Herkes ona Bob diyordu. İnanılmaz, o 3 günden sonra tekrardan tıra bindik. Ve o tırdan sonra, o kavgalardan sonra artık daha böyle ılımlı olmuştuk. Ben şoförlük anlamında daha tecrübeli bir hale gelmiştim. Ve birbirimizi daha fazla tanıdığımız için inanılmaz bir yakınlık oldu. O bana hediyeler aldı, ben ona hediyeler aldım. Onun yani bir Amerikalı, daha doğrusu redneck bir Amerikalı nasıl olur? Öyle bir county'de, yani küçük bir yerde yaşayan cowboy tipli bir adam nasıl olur? Hani bu o adamların için hani uzaktan görüyoruz ama onlarla beraber yaşamadığın için çok fazla fikir sahibi değilsin. Ve ben onları sevdim. O zaman Amerikalı insanları sevdim. O adamı tanıdıktan sonra Amerikalı insanları sevdim. Çünkü Amerika'ya gelirken Amerika kavramında Amerikalı dendiği zaman böyle bir ön yargım vardı. Halbuki şunu öğrendim. Aslında ülkelerin yönetimleri farklı, halkları farklıymış. O zaman o benim için bir belirgin bir vaziyete gelmişti. Ve sonrasında beraber tekrardan bir yaklaşık 10 gün daha beraber çalıştık. 10 günden sonra da kendi tır sınavıma girdim. Sonrasında sınavımı da kazanınca ben de kendi arabama geçtim. Ama benim için gerçekten mükemmel bir şeydi. O tır içerisinde hani birbirimize bağırmamız, kızmamız, sonrasında mesela eşimle yaklaşık 1-1,5 sene tırda giderken aynı şekilde eşimle de kavga yapıyordum. Yani bu işin aslında bir Amerikalı şeyi değil ama bir o tırın içerisinde başka biriyle beraber küçücük bir alan, onunla beraber orayı paylaşmak gerçekten kolay değil. Bunu bugün yapan insanlar var. Her birisine ben gıptayla bakıyorum, takdir ediyorum. Yani yapılabilecek bir şey değil. Bunu başarıyorlar bu insanlar. Benim için gerçekten zor bir dönemdi. Çok zor bir dönemdi. Ama o adam sayesinde kendi tırıma biner binmez en ufak bir problem yaşamadım. Bana öyle bir işi öğretti ki noktası virgülüne kadar, hani o kızdığım, ya niye inip de bana bakıyorsun da işte söylemiyorsun dediğim şeyin bile ben yararını ondan çok gördüm. Bu anlamda bu videoyu izleyecek olan arkadaşlara tavsiyem, özellikle Amerika'daki arkadaşlara, yani bir şeyi yapıyorsanız bu
dişinizi sıkmanız ve sabırlı olmanız, karşınızdaki insana da sabırlı olmanız, yani ona da anlayış göstermeniz gerekiyor. Çünkü küçücük bir tırın içerisindesin, 2 kişisin. Altlı üstlü yatıyorsun, adam sigara içiyor tırın içerisinde, arkadaş yukarıya duman geliyor, ölüyorum, nefes alamıyorum falan. Tabii onun da bu konularda anlayış göstermesi gerekiyordu. Benim de bazı yerlerde anlayış göstermem gerekiyordu. Ama gün bugündür ki ben 2012'nin Şubat ayında bu dediğim olay oldu ve yaklaşık 1,5 ay hemen hemen beraber bir tır içerisinde yaşadık. Bugün belki 7-8 sene oldu. Pardon, 8 sene oldu. 9. seneye doğru gidiyoruz. Hala bir şekilde görüşürüm. Hala çok büyük bir saygım vardır. Hala benim için unutulmazlar arasındadır Robert Philip. Şimdi gönül isterdi ki bu videoyu izlesin. Belki de izler ama çünkü biliyor video yaptığımı. Ama tabii altyazı olmadığı için ne kadar anlayacaktır. O tartışılır. Ama gönül isterdi ki bunu izlesin. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında belki kötü anların, yaşadığınız o kötü anların sonra da güzel anılar olarak anlatılması onun da hoşuna gidecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü ne kadar iyi ve kötü şey yaşasam onunla beraber benim için değişilmez bir durumdu. Bu arada ön kameranın şarjı bittiği için yan kameradan artık görüntüyü alıyoruz. Video burada bitiriyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Zaten videonun da sonuna gelmiştim de bitirecektim ama neyse, kameranın şarjı bitti. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Hepinizi hayallerinize peşinde koşmaya bir kez daha tavsiye ediyorum. Söylenecek fazla bir şey kalmadı ya, aklımda böyle kilitlendim kamera gidince. Siz olun, Türk Tracker'ı takip etmeye, hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin dostlar. Saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.